Şuraya hoş geldin yer yüreğime yazayım mı? Hoş geldin ya. Hoş geldin. Ne yazıyordum lan? Hoş geldin. Çok da kötü olmadı da. Nasıl durdu? Güzel durdu. Aynen. Gitgide birazcık böyle büyüdü ama olsun. Şu aradaki de boşluk. Hoş geldiniz ayrı yazılıyor çünkü. Kötü durmadı be. Yani bunlar kadar büyük yazamadım ama burada her gelen kendi dilinde hoş geldiniz yazmış hostelin duvarına. Ben de baktım bizimki yok. Hemen yapıştırdım. Şuraya hoş geldin yer yüreğime yazaydım. Çok daha güzel olurdu ama. Gelini bir gülümsetirdik. Ufak rütuşları atalım da bitirelim. Günaydın herkese dostlar. Selamlar. Sizlere kaldığım hosteli göstermek istiyorum. Bak şurada şöyle bir oda var. Orayı göstereyim. Ben paylaşımlı odada kalıyorum. Burada tuvalet, banyo var. Hızlıdan şöyle göstereyim sizlere. Burası banyosu, burası tuvaleti. Arka tarafta bir tane bahçe var. Burası böyle geniş bir bahçe. İstiyorsanız buraya sandalye atıp takılabiliyorsunuz. Ondan sonra mutfağı yok maalesef. Ortak mutfağı yok. Burada 2 tane oda var. Ben bu odada kalıyorum. Çocuklar uyuyor şimdi. Şimdi göstermeyeyim, onları rahatsız etmeyeyim. Bu giden kırmızılı arkadaş işletiyor burayı. Aynı zamanda böyle antika dükkanı var. Böyle malzemeler satıyor. Bayağı da yüksek fiyata çektiği şeyler var. Mesela şu tabloları. Artık kimin tablosu ne kadar kıymetli bilmiyorum ama şu tarz şeyleri bayağı pahalıya satıyor. Dün bir müşteri geldi. Ona fiyat çekti. Oradan bir kulak misafiri oldum. Değişik güzel şeyler var. Tek sıkıntılı yanı cadde üstünde. Böyle bir ana cadde üstünde. O yüzden birazcık ses oluyor ama Huehuetenango'daki en ucuz yer. Gecelik 7 dolar veriyorum. Bu arada ben Huehuetenango'ya geldim. İsmi birazcık garip ama bu videoda beraber burayı gezeceğiz. Bir sonraki videoda da daha ilginç bir yere gideceğiz. Bu videoluk şehir hayatı. Duvarımıza hoş geldinizi de yapıştırdığımıza göre görevimiz tamam burada. Merkez canlı. Burada seyyar satıcılar var. Ama oraya motorlar park etmiş. Bu da kilise. Şöyle uzanıyor. Burada belediye binası var. İyi, burası canlıymış ya. Ara sokaklar falan bomboştu. Ha yok, kilisenin devamı değilmiş bu. Bu ne acaba? Güzelmiş mimari, sevdim. Saat kulesine benziyor. Burası Huehuetenango'nun merkez parkı. Merkezi dostlar, şöyle etrafı göstereyim sizlere. Ya dün aklıma geldi, düşündüm böyle, ya benim ne işim var Huehuetenango'da? Bazen böyle garip yerlere gidiyorum. Ya diyorum ki ne işim var, sanki babamın memleketi yani. Ya öyle çok ilginç bir numarası da yok buranın. Hani geleyim göreyim bir ziyaret edeyim desen o kadar merak edilecek bir yer de değil. İşte Mam halkı yaşıyor burada. Onları ziyaret etmek için geldim. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda daha ufak bir işte köy kasabası, köy kasabası demişim. Dağ kasabasına gidip sizlere Mamları anlatmak istiyorum ama hani onlar için geldim asıl buraya. Dedim hazır buraya kadar geldim, gezelim istedim. Amcaların şapkalar yılan gibi. Huehuetenango. Ne kadar garip bir ismi var ya. Nerelisin? Huehueliyim. Hava güzel ama hava bayağı güzel. Hola, buenas. Böyle seyyar dondurmacıları seviyorum ya. Çok kaliteli olmuyor ama kötü de olmuyor. Yani yeniyor, ucuz. İnsanlar parkta takılıyor gölgede. 140.000 nüfuslu aşağı yukarı burası. Ülkenin kuzey batısı diyebileceğim bir noktada, Meksika'ya çok yakın bir bölgede. Bu bölgenin adı da Huehuetenango sanırım. Merkez şehri. Orada taco yapıyor abimiz.
Oo, ne güzel dizmişler takoları. Lezzetli. Ama o şey değil galiba. Kızarınca taco demiyorlar ona. Tostada mı diyor, tostada mı diyorlar. Öyle bir şey diyorlar. Çıtır oluyor. Taco yumuşak. Hueve. Hueve tenango. Hola. ¿Cómo estás? Nasıl utandı bak. Giderdim de ablanın yanına, utandı öteki. Aha, market bulduk. Lo que pasa es que como para enseñar. Güneş bayağı yakıyor tenini insanın. O yüzden böyle kapalı pazarlar her zaman daha mantıklı. Hola, buenas. Pide que participe en las juntas electorales municipales y departamentales. Sea desplegado el equipo. Çok garip bir koku var içeride. Çözemedim tam olarak ne olduğunu. Bayağı havasız içerisi ya. Küçükmüş burası ha, bitti. Bu kadar. Bayağı ufakmış. Pazarın çevresine gezerken şöyle bir restoran gördüm dostlar. Dedim bir kahvaltı yapayım. Kendime bir çorba söyledim. Caldo de res diyorlar buna. Etli, patatesli, havuçlu, sebzeli çorba, yani etli sebzeli çorba. Kahvaltıda bu tarz çorbalar da yiyorlar Guatemala'da. Yanında şöyle tortillamız var, mısır ekmeğimiz. Onun yanında da içeceğimiz var. Hepsi 25 quetzales. Bu gayet lezzetli bir çorba. Hakikaten çok lezzetli bir çorba. Ablamız burada tortillaları yapmaya devam ediyor. Yanlarından geçerken böyle tortilla yapan ablaların hep böyle şak 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 sesler çıkıyor. Bazen çok komik oluyor gerçekten, böyle 4-5 kişi aynı anda şak 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 diye cibili cibili şak şak şak. Bir tane daha pazar buldum. 2 tane farklı binadaymış pazar. Yani üstü kapalı yerde. Bina demeyeyim de. Burası da çok büyük değil ama. Çok ilginç bir şey yaptı abla ama çözemedim. Böyle topçuk topçuk köfte gibi sucukları var. O kadar açıkta satıyorlar etleri, tavukları, balıkları, bir sürü bir şeyleri. Çok az sinek var ya. Çok az sinek var. Bunu soslayıp da satıyorlar bazı yerler. O ilgincime gitti benim. Gringo şapkaları. Çok meşhur burada ya. Sebebini bilmiyorum. Maalesef öğrenemedim ama bayağı meşhur gringo şapkaları. Kültür olmuş artık. Jesucristo no declaró que solamente Oğlum yol verin lan, yol verin. Yol verin, yol. Böyle bir kargaşa olamaz ya. Bu ne? Ufacık yere geldik, şu kargaşaya bak. Her yerden bir motor çıkıyor, araba çıkıyor, otobüs çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ambulans bile geçemedi ya. Es cámara. Sí, esta cámara. Pero ¿cuánto vale ese? 400 Pero ese dólares. graba así en vivo. 500 dólares, perdón. En vivo graba esa. Sí, esta video para Huehue. Ah, sí, Sí. ¿Cómo está, señor? sí, güey. ¿Bien? Está bueno. Gracias. Es bueno, ¿no? Sí, está muy bueno. Gracias, Está señor. bien. Gracias. Paso feliz tarde. Gracias. Feliz día. Geç anne, geç. Muchas gracias.
Hola, buenas. Señor, está para ruinas. Sí. Sí, ok, gracias. Otobüs dolu. Neyse, burada bekleyelim. Kaç dakika bekledim bu otobüsü, hiçbir fikrim yok. İyi, no problem. Otur amca sen böyle. Sen otur señor, sen. Kıyamam, amcam da beraber. Benle beraber bekledi şimdi. Şeye gidiyoruz. Neydi adı? Ruinas Zapatue. Aynen. Kaç dakika bekledim hiç fikrim yok. En az yarım saat beklemişimdir. Amca ile birlikte otobüs durağında oturduk. Beraber bekledik sağ olsun. Bana otobüsün geldiğini söyledi. Kaç tane otobüse sordum. Gidiyor mu dedim hani bu harabelerin oraya. Hiçbiri gitmiyor. Hiçbiri. Amca dedi ki sen de bekle. Ben de dedi o tarafa gidiyorum. Beraber gideriz. Anında düştük yola. Otobüsten indim şimdi. Şuradan şöyle geldik. Arkeolojik alanın önünde hemen bıraktı beni. Burada da böyle büfeler var. Ablamız et tavuk kızartıyor. Gayet de güzel kokuyor. 3,5 quetzal verdim buraya gelene kadar. O da 10 TL yapıyor. Hola buenas. Neler sokmak yasakmış? Silah, yiyecek, içecek, yüksek sesle bir şey dinleyemiyorsun. Bir şey avlayamıyorsun, top oynayamıyorsun vesaire vesaire. Hayvan da sokmak yasakmış. Bir de ne yasak bak. Video çekmek yasak ama burada seremonias falan yazıyor. Anlamadım, belki bazı bölümlerinde yasaktır. Geldiğimiz yerin ismi Zaculeu. Hola buenas. ¿Cuánto cuesta señor? ¿De qué ciudad o país? Turquía. Es Guatemala. Europa. No, Asia. Asia, Europa. Solo pequeña parte es Europa, grande parte es Asia. ¿50? 50. Oh, está mucho. Okay. Gracias, El señor. museo es ahí. ¿Dónde? El museo es ahí. Este museo. Yes. Okay. Muchas gracias, señor. Bye. Bye. Guatemalalılar 5 quetzal veriyor. Yabancılar 50 quetzales veriyor. O da ne kadar yapıyor? İşte 6 dolar gibi bir şey. Oh oh oh. Dur şimdi müzeye bir göz atalım da. Şu an geldiğimiz arkeolojik alanın minyatürünü yapmışlar böyle. Aha, bu kim lan? Bu gerçek mi acaba ya? Gerçektir diye düşünüyorum. Replikasını koymazlar ki, böyle bir şeyin replikası da olmaz. Dişlere baksana. Kaç yıllık acaba, hiç bilgilendirici bir şey de yazmıyor. Fotoğrafları da göstereyim de size. Kesin burada yaptıkları törenlerden fotoğraflardır. Ne kadar ilginç, baksanıza, yüzlerini boyamışlar. Şöyle mızrak, kalkan, kafataslarına baksana, kesin bu kadın kafatası, bu erkek kafatası. Buradaki çalışmalarda bulunan parçalar ve insan bedenleri. Hiçbir açıklama bir şey yok ya. Gerçi olsa da İspanyolca, yani şuradaymış. Aynen, sadece İspanyolca. Ne güzel yapmışlar bunu ya. İlginç parçalar var. Özellikle şu şeyler, kafatasları ve iskeletler bayağı ilginç. O dönem giyilen kıyafetlerden örnekler işte. Baksana ya, bu günümüze bile gelmiş ya bu işlemeler, desenler. Guatemala'da 22 etnik Maya halkı yaşıyor diye birçok videoda bahsetmiştim sizlere. O 22 etnik kökenden birisi burayı yapmış. Mamlar. Zaten videonun bir kısmında burada Mamların yaşadığını söylemiştim. Burası Zaculeu, Mamların başkentiymiş. Yani burada yaşıyorlarmış. Törenleri burada yapıyorlarmış. Şu an gördüğümüz burası, bu yer komple onların yaşam alanıymış zamanında. Yapılar çok ilginç ama İnkaların, hatırlarsanız Güney Amerika'da İnkaların yapılarını az çok hafızamızda canlanıyordur, videoları izleyenler, işte belgeselleri izleyenler, internette araştırmalarını yapanlar hatırlayacaktır. Onların mimarisine bakın, bir de bu mimariye bakın. Piramit şeklinde. Piramit tapınaklar.
Gerçekten ilginç ya. Baksanıza şuraya. Señor, ¿es posible arriba? Ah, ok. Ahí no, esa no, ¿ves? Esta no. Esta? Ahí sí, Sí. todo eso. Gracias. Çıkalım tepesine bir tanesini. Şimdi Mamlar zamanında burayı kurmuşlar. Başkentleri yapmışlar. Ondan sonra burada yaşamaya başlamışlar. Bu arada acayip dik. Acayip dik. Bak ayakkabı ben 44 numara giyiyorum. Birkaç santim daha kısa basamaklar. Ama baksanıza şunun genişliğine. Dimdik ha. Her neyse Mamlar burada yaşamaya başlıyor. Ve tabii ki de kendilerini koruyan bu Maya halkların hepsi kendilerini koruyorlar. Bir orduları var. Çünkü kendi içlerinde de savaşıyorlar. İspanyollar gelmeden önce. Kiçeler saldırıyormuş buraya sürekli. Kiçeler saldırıyor, alamıyorlar. Saldırıyor, alamıyorlar. En sonunda Kiçeler burayı almış, fethetmişler zamanında. Daha sonrasında sanırım Mamlar tekrardan alıyor burayı. Ve İspanyollar geldiğinde buraya saldırıyorlar. Burayı saldırıp alamıyorlar. İspanyollar ne yapıyor? Buraya gelen bütün kaynakları kapatıyorlar. Yani içme suyudur, yemektir vesairedir. Kaynaklar şehre ulaşmayınca Mam kralı, buranın kralı ne yapıyor? Teslim oluyor. Başka diyor çare yok diyor yani. Açlıktan öleceğiz diyor. O yüzden teslim oluyor. Daha sonrasında İspanyollar içinden geçmiş buranın işte. Mahvetmişler her yeri. Bu da galiba Gözcü Kulesi gibi bir şey, baksanıza. Şuradan geçene parola soruyordur. Baksanıza hemen hemen hepsinde merdiven var. Çok ilginç değil mi ya? Yani çok bambaşka bir mimari. Peru'da, Cusco'da Inti Raymi'yi yakalamıştım Haziran ayında. Orada da buna benzer mimariler var. Inti Raymi törenlerinde, törenin son gününde, yani asıl Inti Raymi'yi kullandıkları demişim, kutladıkları gün böyle yapıların üstüne çıkıp o dönemin krallarını, ondan sonra askerlerini, törenlerini canlandırıyorlardı. Oo, baksanıza en yüksek noktaya çıktık. Şurada da bir alan var. Şunların üstüne çıkmak yasak. Büyük ihtimalle kazılar devam ediyor. Bitirmediler. Bitirince de şöyle alanlara ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Mayalara ait ilk yerleşim yerini, tapınaklarını görmüş bulunuyoruz. Burasının ne olduğunu çıkaramadım. Sanki böyle gladyatörlerin çarpıştığı bir alanmış gibi duruyor ama tribün yok. Havuz da olabilir diyeceğim. Şurada boşluklar var. İbadethane gibi bir şey mi acaba burası? O da olabilir. Şuraya çıkalım. Bayağı bir sıcak ama hava. Yakıyor yani güneş. Terledim bayağı. Bak görüyor musunuz merdivenleri? Bir kısmını çıkarmışlar. Şurası da, ondan sonra o tepede hep böyle neydi? Piramit tapınak gibi bir şey olacak. İlginçmiş burası. Bir tek bunun ortası boş. Ama en güzeli şu üstüne, tepesine çıktığımız şu kocaman tapınaktı. Şehir merkezinden yaklaşık bir 4 kilometre falan uzakta. Benim gibi otobüse de gelebilirsiniz. Yürürseniz aşağı yukarı 1 saat diyorlar. Yürüyebilirsiniz ama ben sıcak diye yürümek istemedim. O yüzden otobüs bekledim. Yani güzel. 6 dolara değer mi? Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama görmüş olduk böyle bir yer ya. Başladık burasıyla. Guatemala'da bir yer daha var. Oraya çok gitmek istiyorum. Tikal.
bir aksilik olmazsa orayı da göstereceğim sizlere. Orada çok daha fazla bilgi vermek istiyorum. Çünkü hem daha fazla bilgi var hem de daha önemli. En önemli yapı orası. Guatemala'daki eski Maya şehirlerinden, tapınaklarından. Kendimi oraya saklıyorum. Burası birazcık spontane oldu. İdare edin dostlar. Buradan ayrılmadan önce bir bilgi daha paylaşmak istiyorum dostlar. İspanyollar burayı kuşattıkları zaman 2 ay gibi bir süre sürmüş kuşatma. Daha sonrasında biliyorsunuz insanları açlığa mahkum ediyorlar. Bu çevredeki yolları kapatıyorlar. Yiyecek içecek giremiyor şehre ve kral teslim oluyor. İspanyollar burayı ele geçirdiklerinde şunu fark etmişler. Hayatta kalan insanlar ölen insanların etlerini yiyerek hayatta kalmış. Böyle de ilginç bir bilgiyi okumuştum. O tepede anlatmayı unuttum, o yüzden aktarmak istedim. Şimdi çevreyi gezerken şunu fark ettim. Hiç etrafta bir su kaynağı, yakınlarda bir yerde su kaynağı yok. Haritadan da kontrol ettim. Bir tarım alanı da yok buranın yakınlarında. Şu an dağların arasındayız. Kuvvetle muhtemel şehrin uzağında tarlalarını sürüyorlardır, ekinlerini yetiştiriyorlardır diye düşünüyorum. Aklıma direkt İnkaların bu teras sistemi geldi. Bunlarda öyle bir şey var mı bilmiyorum. Yani Mayalar öyle teras sistemi yaparak bir şeyler yetiştiriyorlar mı bilmiyorum. O İnka'nın mühendislik harikasıydı bence. Belki Mayalarda ya da Azteklerde yoktur. Bu bölgelerde yoktur. Yaygın değildir ya da. Direkt o geldi aklıma. Mesela Machu Picchu videosunu izleyin. O ya da Peru'yu gezerken birçok yerde anlatmıştım. O teras sistemi mükemmel bir şeydi. Yani insanlar yaşadıkları yere, şehrin hemen dibine, çünkü onlar dağda yaşayan, yani İnkalar dağda yaşayan bir halktı. Gördüğüm kadarıyla Mayalar da dağda yaşayan halklar genel itibariyle. O yüzden teras sistemi aslında bu halklara da müsait. Gerçi İnkaları düşünüyorum, daha da yüksekte mi yaşıyor diye düşünüyorum da. Belki İnkalar daha yüksekte yaşıyor olabilir, çok emin değilim. Ama bence burada da mümkün olabilir teras sistemi. Direkt o geldi aklıma. Yani teras sistemi olsa büyük ihtimalle bu insanlar İspanyollara teslim olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi böyle yerleri gezince, böyle halkları tanımaya çalışınca ister istemez insan bir kıyas yapıyor yani. Çünkü o dönemde hani onlar da bir sistem geliştirmiş hayatta kalmak için. Bu insanlar da bir sistem geliştirmeye çalışmışlar. Neyse, bu Mayalarla ilgili daha fazla bilgi edindiğimde öğrenirim yani böyle bir sistemleri var mı yok mu. Evet, gezimizi bitirdik. Şimdi otobüs gelsin de binelim gidelim. Şuradan da bir içecek alayım kendime. Hava bayağı sıcak, yandım ya. Bütün derim merim hep renk değişti yine. Karardım, esmerleştim güneşten. Gracias. Şöyle kendime bir tane soğuk çay aldım. Tefrio Del Monte'nin, şöyle şeftalili. 5 quetzal. O da ne kadar yapıyor? Yaklaşık $1. Ulan bunlar da çok zararlı ha. Reis öyle bir bakış attı ki korkuttu beni be. O kaşlar neydi öyle? Atlarım bebeğim. Geçtim valla. Yılan gibi otobüsler, yılan yılan. Guatemala'nın lezzetlerini denemeye devam ediyoruz dostlar. Bir fast food zincirine geldim şimdi. Pollo Campero isminde. Guatemala'daki herkes buranın en iyi fast food zinciri olduğunu ve Guatemala'ya ait bir fast food zinciri ve Guatemala'nın KFC'si olduğunu iddia ediyorlar. Çok lezzetli olduğunu iddia ediyorlar. Hakikaten de herhangi bir Pollo Campero dükkanına gittiğiniz zaman sıra beklemek zorundasınız dışarıda. Kapının önünde sıra bekliyorsunuz. Artık 5 dakika 10 dakika neyse, tamamen şansınıza bağlı. Ben bir 10 dakika sıra bekledim. Şansıma yiyenler kalktı. Ben de artık Pollo Campero'yu deneyebileceğim. Evet. Tavuk parçası aldım kendime. Yanında patates, 2 tane sos, bir ekmek, bir de şöyle bir içecek. İçeceği istediğin kadar yenileyebiliyormuşsun. 62 ketsalet. Onlar fotoğrafta çok büyük gözüküyordu. Bayağı küçük geldi ya. Hayal kırıklığı oldu. Oradan bir eksi yazdım. Fena değil. Yani sıradan bir çıtır tavuk. Neyi farklı acaba? Çözemedim şimdiye kadar. Öyle çok da abartmaya gerek yokmuş bence. Neyse, Pollo Campero'da denemedik demeyiz. Guatemalalılara da selam olsun. Geldiğim günden beri herkes söylüyor. Pollo Campero yedin mi? Bak muhakkak ye. Bir kere gittim yemeğe. O kadar çok kalabalıktı ki öyle.
Bir arkadaş vardı yanımda, dedim kurban olayım ya, hiç beklemeyelim yani. Beklenecek gibi değildi. Hala benim favorim Jamaika'da yediğim KFC. Orada farklı demişlerdi. Hakikaten farklı. Samimi söylüyorum farklı. Onu izleyin bak, Jamaika sokak yemekleri videosunu. Tanıtıyorum orada. Bayağı iyiydi o. Yani 10 üzerinden 7. Çok da abartmaya gerek yok. Guatemala'da şöyle bir sinyalcilik sezdim. 2 kere yaptılar bana. Bir kere yedim, ikincisinde yemedim. Çözdüm mevzuyu. Nasıl bir sinyalcilik biliyor musunuz? Para veriyorlar size. Para veriyorsunuz, bir şey alıyorsunuz. Para üstü veriyorlar, tamam mı? O kadar fazla eski paraları var ki artık üzeri okunmuyor ya da yırtılmış ya da bayağı bir yıpranmış. Sakın almayın o paraları. Bana bir bozuk para. Aha. Bana bir bozuk para verdiler, kaktırdılar. Ben de aldım yani, hiç öyle bakmadım. Sonrasında o parayı harcamak istedim. Adam dedi ki okunmuyor bu dedi. Almadı, kabul etmedi parayı. Birkaç kişiye daha denedim. Kabul etmiyoruz böyle paraları dedi. Sen de alma dedi. Orada mevzuyu uyandırdılar beni zaten. İkinci defa kağıt para verdik. Komple yırttık, yapıştırmış böyle ortadan. Dedim ben bunu almam aga, siz bunu kabul etmezsiniz. Ne yaptım ettim. Geri verdim o parayı. Daha düzgün bir para aldım. Sakın yemeyin o sinyalciliği bak. Arkadaş şu müzik çalan yerlerin yanından geçerken acayip tedirgin oluyorum ya. Bazen o kadar güzel diyaloglar yakalıyorum ki arkada müzik var diye koyamıyorum teliften dolayı. Neyse, ne diyorduk? Yemeyin o sinyalciliği. Bu arada ben de bir sinyalcilik yapmak istiyorum. Bu videoyu beğenirseniz, abone olursanız ve o zil var ya, o zili açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Videoya yorum atmayı da unutmayın dostlar. Çünkü bana soruyorlar hani video yayınlıyorsun ama biz hiç görmüyoruz diye. Zili açanlar haberdar oluyor videolardan. Genelde hafta içi bir video, hafta sonu bir video yayınlıyorum. Bazen de haftada 3 video yayınlıyorum. O da tamamen sürpriz oluyor. Yani topluluk kısmı var, bir de oraya da bakarsanız bazen yayınlıyorum, paylaşıyorum hani şu gün video yayınlayacağım diye. Günü dondurmayla bitirelim. Sokakta böyle dondurmacılar var. Esta mango? Piña. Ananas. Şöyle ananaslı dondurması var. Bir de böyle üzerine reçel atıyor. Gracias. 5 quetzal. Aha da böyle sokakta. Bayağı fazla var bu dondurmacılardan. Guatemala'da sevilen bir lezzet. Evet dostlar, artık bu videonun da sonuna geldik. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım keyif aldınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sırf nasıl durduğunu merak ettiğim için bir çıktım. Nasıl durdu acaba? İnşallah kamera yamuk değildir. Bu kısmı da videonun en sonuna koyacağım. Kamera arkası. Dün Domino's'a geldim, bir fiyatlara bakayım dedim. Canım pizza çekti. Götünüze girsin o pizzalar.